Sevgili Motobox dostları, herkese merhaba. Bugün sizlere bayiliğini yapmakta olduğumuz Peugeot markasının Tweed modelini tanıtmak istiyorum. Peugeot'da Tweed yine bayiliğini yapmakta olduğumuz SYM'de de Symphony modeliyle aslında aynı altyapıyı, aynı şasiyi kullanıyorlar. Peugeot'da biraz daha keskin hatlar varken Symphony'de biraz daha yumuşak hatlar var. Sadece farkları o. Tabii ki markanın klasik böyle karakteristik özellikleri fark ediyor Peugeot ile SYM arasında. Ufak farkları olmakla birlikte temelde aynı şasi üzerine kurulu, aynı motorla gelen, aynı fren yapısına sahip, aynı boyutlarda motorlar. Şimdi Peugeot biraz daha modern çizgisiyle, köşeli çizgileriyle öne çıkıyor. Önde ve arkada LED lambalarıyla. Şimdi bu 200'lüğe baktığımız zaman bunun 125 cc'si de var bu arada Peugeot'da. SYM sadece Symphony 200'ü sunarken Peugeot Tweed'de 125 cc'yi de sunuyor. 200'lük derken tam 200 cc değil, 170 cc. Genelde bu sınıfta zaten 200 kodla gelen motorlar 170, 185, 190 cc aralarında gelirler. Bu da yine SYM'nin çok sağlam su soğutmalı motorlarından bir tanesi ki Uzak Doğu'nun o sıcak, nemli ortamlarında yıllardır, 20-25 yıldır hizmet veren motorlar bunlar. Altyapısı olarak çok sağlam, seramik teknolojisiyle çok zor ısınan hem piston hem pistonun içinde çalıştığı gömlek yapısı, blok yapısı seramik olmasının etkisiyle çok sağlam, çok geç ısınabilen, gerçekten fonksiyona yönelik çok güzel skuterlar. Şimdi bunlar aslında bu boyut standart bir boyut. 2 metre boyundayız. Hafifliğiyle öne çıkıyor ortalamalardan. 120 kilo dolu ağırlığı, yani tüm sıvılarıyla birlikte. Aslında boş ağırlığı 110 kilo. 6 litre yakın bir deposu var. 2 litre civarında, 2,1 litre civarında hafif de olduğu için yakıt sarfiyatı var. Yani bu sınıf böyle. 2 litre civarı zaten. 2-2,5 litre civarı. Bu da 2-2,1 litreler civarında yakıyor. 120 kilo hafifliğiyle de göz dolduruyor. 2 metre boyuyla tam standartlarda 69 santimetrelik burada gördüğünüz eniyle, yani omuz genişliğiyle, şu mesafeyle tüm dar yollara girebileceğiniz, yani çok sıkışık trafikte rahat yol alabileceğiniz, filtreleme yapabileceğiniz bir scooter. Önü boş, önüne çok rahat sırt çantanızı, başka eşyalarınızı koyabileceğiniz. Bu platformun tabii ki boş olmasının çok büyük etkisi var. Bir şeyler taşıyorsanız kesin hemen atıp sırt çantanızı şurada askısına asıp rahatlıkla yol yapabileceğiniz. Daha büyük, hatta 2 sırt çantası bile koyabilirsiniz. Çok rahat kullanımlı, aslında gerçek bir scooter. Ama en önemli özelliği nedir? 69 santim olmasının, 2 metre olmasının boyunun yanı sıra en önemli özelliği aslında bizim Tweed'de baktığımız zaman ve Symphony'de 16 santimetre olan teker çapları. Yani yüksek teker çapları. Bu yükseldikçe tabii ki özellikle bozuk yollarda sizin aşağıdaki hareketlerin yukarıya yansıması daha geç oluyor. Böylece daha dengede kalıyorsunuz. Özellikle bozuk yol koşullarındaysanız, yeni başlıyorsanız, daha dengeli bir sürüş istiyorsanız ve bu model hoşunuza gidiyorsa, retro tasarımdan daha çok, 16 inçin fonksiyon olarak çok büyük etkisi var. Hem önde hem arkada 16 inç lastikler sunuyor. Bununla birlikte bu kadar geniş teker çapıyla birlikte iki tekerin arası, yani wheelbase, onun orta noktasıyla bunun orta noktası arasındaki mesafe 1 metre 33 santimle bu sınıfın standartların 1.40'lar olduğunu düşünürsek 7 santim daha kısa. Bu da size ne sağlıyor? Hem yüksek bir teker çapı hem de çok çevik ve dengeli bir sürüş sağlıyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerindeyseniz, ben daha dengeli sürmek istiyorum ve aralardan da kısa aralara da girebileceğim, çok geniş motorlarda sürmek istemiyorum diyorsanız, yine sizi tabii ki rahatlıkla 100-110 km hızlara çıkarabilen, 80-90 km hızla çok güvenli yol alabildiğiniz, bu arada hem önde hem arkada disk frenleri ve ABS'ye sahiptir. Güvenli bir frenaj. Basit bir yapı, neredeyse hiç sorunsuz kullanacağınız bir scooter. 2 kişinin ideal oturabileceği, arkasında bu arada taşıma demiri de birlikte geliyor. Yani direkt istediğiniz boyutta bir çantayı koyabildiğiniz, bu arada sele altı tam bir kask alır. Depo da altında, dediğim gibi yaklaşık 6 litre. Bu 6 litreyle de çok rahatlıkla 5,5-5,7 litrelerde çok rahatlıkla 250 kilometre yol yapabileceğiniz, böyle düzenli kullanımlarınız çok fazla otobana çıkmıyorsanız, şehir içinde kısa mesafelerde biraz da engebeli, kötü yol koşulları, kötü asfalt koşullarında hele de kullanıyorsanız size çok dengeli sürüş sunacak alternatiflerden bir tanesi. 16 inç olması gerçekten çok önemli. Hem önde hem arkada 16 inç teker çapı. Wheelbase'in kısalığıyla küçük aralara çok rahat girip çevirdiğinizde de dengede, sanki trapezde bir dengede kalır gibi kalmanızı sağlayacak bir yükseklik bu. ABS'siyle dediğim gibi hem önde hem arkada. 120 kilo ağırlığıyla da dolu ağırlığı bu arada. O kadar hafif ki. Şimdi orta ayaktan indireyim. 1
1.75-1.80 boylarıyla çok rahat iki ayağınızı yere basabileceğiniz. Dediğim gibi ön taraftaki hareketi yukarıya daha geç yansıtan dengesiyle. Yani şöyle iki ayağımı koyduğumda bile neredeyse durabileceğim gibi görüyorsunuz. İki ayağımı koyduğumda bile durabiliyorum. Bunu bana 16 inç sağlıyor. Teker çapı küçüldükçe daha kontrollü olmanız gerekiyor. Yani böyle 70-80 km hızlarla trafiği filtreleyeceğiniz, çok rahat, yoğun trafik koşullarında kullanabileceğiniz, yollar açıksa da 90-100 km hızla seyredebileceğiniz çok şık, pratik bir scooter çantanızda taktığınızda. Ön cam opsiyonları var tabii ki. Uzun bir ön cam koyabilirsiniz. Bir sele örtüsüyle dizlerinizi ve üstünüzü kapatabileceğiniz, değişik aksesuarlarıyla da besleyebileceğiniz, çok sorunsuz, çok pratik scooterlardan ve bir de tabii Peugeot'un özelliği de robust, yani sağlam. Bütün materyallere yakından gelip görmeniz lazım. Baktığınızda düğme yapısı, karoser yapısı oldukça sağlam. SYM fabrikalarında yapılıyor. Malzeme kalitesi tabii Peugeot'un çok karakterini yansıtıyor. LED aydınlatma önde, arkada Peugeot'un yeni nesil kimliğine uygun şekilde yapılmış. Dijital bir ekranla geliyor. Önde güzel bir askıyla geliyor. Bunların hepsiyle beraber baktığınızda size çok güzel şehir içinde bütün işlerinizi, hele de yazlık yerlerde o parke yapılı taşlar falan varsa ideal bir sürüş. Yani bugün şurada çok yakınımızda coğrafya, işte çok sıcak bir memleket olduğu için işte en çok satılan birinci sırada SYM satılıyor orada da ve Peugeot da orada da çok güçlü. Yunanistan. Yunanistan'da adalara baktığınız zaman o engebeli yollarında hep 16 inç teker çapını görürsünüz. Bunun nedeni hep o kötü yol koşullarında o bozuk yol koşullarını süspanse etmesini sağlamak. Arkada bu arada her iki teleskopik amortisörlerinde ayarlar da var. İstediğinizde sizin yapınıza, boyunuza, ağırlığınıza göre onları daha sertleştirip daha yumuşatma imkanınızın da olduğu. Çok güzel, çok yani yolda solid giden, sağlam giden bir scooter. Bu alternatiflerden bir tanesi. Yakından gelip gördüğünüzde göreceksiniz ki hem böyle kaldırması, indirmesi, hemen binmesi, inmesi, yani indiniz. Yani şöyle tek elinizle bile gördüğünüz gibi çok rahatlıkla dengede tutabildiğiniz, hemen yan ayağına koyup ya da hemen gelip yan ayağından alıp açıp gitmek istediğinizde çok rahat hareket edeceğiniz, hiç çok fazla birçok karmaşık bürokrasi demeyeyim ama çok fazla prosedüre ihtiyacı olmayan bir scooter. Orta ayağı alması da çok rahat. Eğer belirli bir yaşın üzerindeyseniz nasıl alacağım falan diyorsanız üzerine çok hafif bir baskı uyguladığınızda çok rahat alabileceğiniz. Dediğim gibi çok güçlü 260 mm önde, arkada da 240 mm frenleriyle. 1.33 wheelbase ile her iki aks aralığıyla diyeyim. Bu aks aralığıyla da çok büyük bir çeviklik sağlıyor. Arkada standart gelen taşıma demiriyle, kaldı ki bir şey çanta bile koymanıza gerek yok. Herhangi bir strap ile bağlayıp bir eşyanızı, sırt çantanızı koyabilirsiniz. Sele kalitesi çok güzel. Terlemeyi önleyen bir pürüzlü yapı var üzerinde. Lastik çapıyla, darlığıyla 69 santimetre darlığıyla, 77 santimetrelik sınıfında standartlarda olan yüksekliğiyle, sele yüksekliğiyle şu mesafe. Arka taraftaki de yaklaşık 80 santimde oturuyor. Arkadaki kişinin rahatlıkla oturduğunda ayaklarını basabileceği güçlü alüminyum basamaklarıyla gördüğünüz gibi çok şık, pratik. Bu GT modeli burada gördüğünüz LED gündüz aydınlatmaları da oldukça güçlü. Aynı zamanda farlarıyla da gece aydınlatmaları da rahat sağlayacak. Çok pratik, rahat kullanabileceğiniz bir scooter. Bu basamak, yani rahat geçiş, easy entry dediğimiz rahat geçiş yapısıyla, düz platformuyla her şeyi taşımaya olanak sağlayan. Burada GT modelini görüyorsunuz, Nardo ile geliyor. Bunun aynı zamanda bir de koyu mavi çok şık bir GT olmayan modeli var. 125 cc'si de var. Symphony'de de yine grisi, bordo selelisi, işte gri ve bordo selede çok şık Symphony'de de çok benzer yapıdalar zaten. Uygun fiyatıyla, bu aralar güzel kampanyasıyla, uygun fiyatıyla ideal scooterlardan bir tanesi. Dediğim gibi özellikle engebeli arazilerdeyseniz, ağırlık çok istemiyorsanız en hafiflerden birini kullanayım, yüksek teker çapıyla çok dengede olayım, retrodan çok daha modern tarzı seviyorum diyorsanız bu klasik scooter çok işinizi görecek. Büyük camıyla, işte çantasıyla da aksesuarlarını yapabileceğiniz ideal bir kapı önünde bulunması gereken scooterlardan bir tanesi. Çok satılan bizim bu bölgedeki coğrafyalardaki scooterlarımızdan bir tanesi. Çok yakından tanımanız için sizi Motobox showroomlarına davet ediyoruz. Hem oturup kol boyunuza, bacak boyunuza, ağırlığınıza göre indirip kaldırırken nasıl rahat edip etmeyeceğinizi diğer modellerle kıyaslamak da istiyorsanız tabii ki Motobox'a gelmenizde büyük fayda var. Biz size burada ayrıntılı bir şekilde tüm teknik verileriyle hem ekibimiz
ekibimiz hem ben buradayız. Servisi de burada yine aynı şekilde İstinye'de alabileceğiniz şekilde yapımız da var. Hem satış hizmetimizde hem satış sonrası hizmetimizde Türkiye'deki en büyük tek hacimde SYM ve Peugeot satan bayilerden bir tanesi olarak sizi bekliyoruz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve böylece bizi destekleyin ki biz de buna benzer içerikleri sizlere hem kıyaslamaları hem model tanıtımlarımızı daha büyük şevkle, motivasyonla yapalım. Her zaman bir kahveye Motobox showroomlarına bekliyoruz.